Evet çocuklar, size 9 taş oyununu öğreteceğim. Şimdi 9 taş 2 kişilik oynanan bir oyun. Adından da anlaşılacağı gibi iki oyuncunun da önünde 9 tane farklı renkli taşların olması gerekiyor. Oyunun temelinde şu gördüğünüz zeminde, bakın zemine baktığımızda köşelerde ve ortalarda bizim pulları koyacağımız noktalı yerler, pulları koyduğumuz noktalarımız bizim. Oyuna turnuva sisteminde kimin adı önce yazılıyorsa o başlar. Sınıf içerisinde oynuyorsanız kendi aranızda taş, kağıt, makas yaparak da oyuna başlayabilirsiniz. Sırasıyla oyuna başlayan oyuncu elindeki pullardan birini gördüğümüz bu delikli noktalardan istediği herhangi birine koyarak oyuna başlar. Oyuncu pulunu koydu. Sıra rakibe geçiyor. Rakip de pulunu koyarak oyuna başlayabilir. Oyunun amacını söyleyeyim. Oyunda amaç şu: üçlü yapmak zorundayız. Üçlü yaptığımızda oyun zemininde rakip taşlardan birini alıp oyun dışına çıkartabiliyoruz. Bütün taşlar zemine dizildikten sonra oyun alanında rakibi iki taşını bırakan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Şimdi gelin isterseniz ben size birazcık kuralları anlatayım. Bakın, sırasıyla koyduğumuzda rakip şimdi mavi pul koydu, yeşil pul koydu. Sıra tekrar mavi pula geldi. Şimdi ben buraya koyduğumda yeşil pulun dikkat etmesi gereken şey ne? Eğer buraya önlem almazsa mavi pul ne yapacak? Üçlü yapacak. O yüzden yeşil pulun bunu engellemesi gerekiyor. Buraya koyarak bakın üçlü yapma şansını ortadan kaldırdı. Mavi pullu öğrenci ne yapar ya da oyuncu ne yapar? Buraya koyar. Yeşil pullu oyuncu tekrar engelleme yoluna. En önemli kuralı üçlü yapabilmek. Şimdi burada oyun sırası mavi oyuncuda olsun. Şöyle zeminimize baktığımızda bakın, iki taşım var, ortada bir boşluğum var. Eğer ben pulumu buraya koyarsam ne yapmış oluyorum? Üçlü yapmış oluyorum ve rakibin dizdiği pullardan herhangi bir istediğimi almam gerekiyor. Şimdi bu pulu aldım diyelim. Sıra rakibe geçiyor. Şimdi rakibin de bakın dikkat edin, üçlü yapma şansı var. Buraya koyup rakip pullardan istediği birini alabilir. Sadece rakibin üçlüsünü bozamayacağı için şu üçlüden birini alamıyor. Onun dışında geriye kalan pullardan istediği birini alabilir. Bunu alsın. Şimdi birer pulları daha kaldı. Onu da dizelim. Bakın buraya koydu diyelim. Şimdi yeşil oyuncudan sonra artık sıra mavi oyuncuya. Zemine koyacak başka pulumuz kalmadığı için pulları ne yapmamız lazım? Sürükleyerek gitmemiz lazım. Dur. Dikkatli baktığımızda artık yerleştirecek pullarımız kalmadığında pulları sürüklememiz gerekiyor. Yalnız pulları sürükleyebilmemiz için bakın burada gördüğümüz yolları takip edebilmesi gerekiyor. Yani mavi pul bakın şuradan bu bir noktadan diğerine ya da bu noktadan buna sürükleyebilir. Ama bu noktadan buraya gelemez. Neden gelemez? Çünkü bağlantı yok bakın. Çizgiler aslında bizim bağlantı yollarımız. O yüzden ben bu pulu alıp buradan buraya sürükleyemem. Ne yapabilirim? Şimdi benim diğer pulları da sürükleyip üçlü yapma şansını kollamam gerekiyor. Şunu sürükleyelim diyelim. Şimdi yeşil pul zemine baktığımızda bir üstünlük kurmuş gibi. Nasıl bir üstünlük kurmuş? Şurada ikili var. Ben bu yeşil pulu sürüklediğimde üçlü yapabilme şansı elde ediyorum. O yüzden rakip pullardan bakın birini daha aldım. Sıra mavi pullu oyuncuya geldi. O da üçlü yapma şansını zorlamak istiyor diyelim. Bunu aştı diyelim. Tekrar buraya gelip üçlü yapmayı düşünüyor olabilir. Ama yeşil pullu öğrenci bakın burada farklı bir yol daha izlediği için rakibin üçlüsünü artık o bozduğu için üçlüden bir pulu alıp oyun üstünlüğünü tamamen ele geçirebilir. Baktığınızda artık mavi pullu
öğrenci oyun üstünlüğünü kaybedip tekrar yakalamaya çalışmak zorunda kalacak. Ne yapar? Bunu çeker. Yeşil pullu öğrencinin şu alanını kapattı ama bunu tekrar geri çekebilir. Bunu tekrar geri çekebilir. Hala daha üçlü yapma şansı bir sonraki hamlelerde elinde olabilir. Bakın çekti bunu. Mavi pullu öğrenci üçlü şansını kovalıyor olsun. Yeşil tekrar geri çekerek bir üçlü şansı daha elde etmiş oldu ve rakibin bir pulunu daha aldı. Mavi pullu öğrenci şöyle çeksin. Bakın yeşil pullu öğrenci bu sefer bunu böyle çekerek oyuna devam etsin. Şöyle bir hamle yapalım. Geri geldi. Bakın burada mavinin üçlü yapma şansı olduğu için bu pulu alarak bunu tamamen ortadan kaldırabiliriz. Şunu çekelim. Tekrar burada üçlü kovalayacağız. Bunu çeksin. Bakın rakibin hala üçlü yapma şansı olmadığı için hamle sayısını bir sonraki elde daha fazla yapabilmek için biraz mavi oyuncuyu zorlayabilirsiniz. Şimdi artık üçlü yapma ihtimali olduğu için çektim. Üçlümü yaptım. Bu pulu aldım. Şimdi burada son 3 taş kaldığında bazı kurallarda zıplama kuralı var. Bu nedir zıplama kuralı? Bu pulu alıp artık 3 pul kaldığında istediğim noktaya koyabiliyorum. Üçlü yapıp rakibin pulunu alabilirim. Ancak birçok yapılan turnuvada zıplama kuralı uygulanmadığı için biz oyun oynarken zıplama kuralı yokmuş gibi oynayacağız ve ilçelerde düzenlenen ya da herhangi bir bölgede düzenlenen turnuvaya daha hazır hale geleceğiz. O yüzden üçlü yapabilme, bakın şansımız ortadan kalkıyor. Yeşil tekrar üçlü yaptı ve oyunu kazanmış oldu. Oyunun temel kural mantığı bu. Şimdi ben bir öğrencimle örnek bir oyun yapacağım. Beliz geç karşıma. Evet, şimdi biz Beliz'de bir örnek oyun oynayacağız. Sınıf içi kazandım. Ben başlıyorum. Başladım. Evet, şimdi ben buraya koymazsam üçlü yapacak. O yüzden onu engelliyorum. Bakın şimdi buraya dikkat ettiğimizde Beliz şunu görmedi. Hem burada hem burada üçlü yapabilme şansım vardı. Buraya koydum ve artık oyun zeminindeki pullarından birini alabilirim. Şimdi sıra sende. Yine bakın tehdidi görmedi. Burada ben tekrar üçlü yaptım ve ikinci pulunu da aldım. Evet. Burada önlem almasına rağmen köşe kapmayı iyi yaptığım için bakın burayı engellese de burada üçlü yaptığım için tekrar bir pulunu alabiliyorum. Bu pulunu da aldım. Evet. Oraya önlem aldı ama bu sefer yine burası kaçtı. Bak tekrar bir üçlü yaptım ve bir pulunu da aldım. Son pulunu zemine yerleştiriyor. Evet, üçlü yaptı. Şimdi benim oyun zeminimdeki pullarımdan birini alabilir ama üçlüleri bozamıyor. Sadece bu pulu alabilir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi sürükleyerek gidiyoruz. Güzel. Evet. Bak geri döndüm. Üçlü yaptım. Bir pulunu aldım. Geri döndüm, bir üçlü yaptım. Bir pulunu da aldım. Şimdi 3 pulu kaldı. Bir pulunu da alırsam oyunu kazanıyorum. Evet. Üçlü yaptım ve oyunu kazandım. Evet, özellikle anneler, babalar bu oyunu oynarken ya da öğretmen arkadaşlar bu oyunu öğretirken birinci sınıf düzeyinde çocuklar bu oyunu öğrenirken ilk oyun aşamasında tamamen kuralları çok ezbere oynuyorlar. Sonuçta bu bir strateji oyunu. Çok oynayarak çocuklar kuralları tam özümsedikten sonra strateji geliştirmeleri çok önemli. Buna odaklanalım. Çocukların kendi taktiklerini bulmalarını sağlayalım ve oyunda o şekilde daha başarılı olurlar, daha azimli
olurlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.